Merhaba, Büyüteç serisinde Growth alanında cevaplarını duymak istediğiniz soruları uzmanlarına soruyoruz. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en büyük şirketlerinin her kademesinde 30 yıla yakın süredir çalışan e-ticaret denildiğinde akla ilk gelen kişilerden Serkan Koç. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk Çağdaş. Vakit kaybetmeden en merak ettiğim soruyla başlamak istiyorum. Hazır e-ticaret platformlarını kullanan markalar olduğu gibi kendi altyapısını geliştiren markalar da var. Fakat hazır e-ticaret yapılarını kullanan markalar süreçlerde sürtünme yaşıyor. Çoğu bu platformları değiştiriyor ve yıllar içinde çok fazla altyapı değişikliği yaptılar. Son bir yıldır da özellikle Shopify'a geçişleri çok fazla duyuyoruz. Bu bağlamda e-ticaret tarafında karar vericilerin hangi faktörleri sence göz önünde bulundurması lazım bu değişikliklerde? Özellikle sürdürülebilirlik çok önemli. Özellikle kendi sitelerini yapanların kimle çalıştıkları, hangi ajansla çalıştıkları çok kritik bir hale geliyor. Çünkü çalıştığınız ajans bir anda sizi bırakabiliyor veya belli sebeplerle sürdürülebilirliği kesintiye uğruyor. Dolayısıyla çok iyi sonuçlar elde edilemiyor. Tekrardan başa sarmak gerekiyor. Eğer bu sürdürülebilirliği sağlayabilecek kendi tarafınızda da teknik bir personel yoksa hazır çözümler daha çekici hale geliyor. Tabii hazır çözümler de çeşitleniyor. Çünkü hazır çözümlerde de değişiklik yapılabilme imkanı çok kritik hale geliyor. SEO için özellikle yapabileceğiniz değişiklikler, site içindeki optimizasyonlar, site için linklemelerin kabiliyetleri burada ön plana çıkıyor. Bunun için de mutlaka bir danışman aracılığıyla bu işin yapılması bence en doğru olanı. Burada aslında biraz kendi sitesinde problemler yaşayan markalar pazar yerlerini de sıklıkla tercih ediyorlar. Oradaki ciro ihtiyaçlarını karşılamak için ya da başka sebeplerle. Burada aslında biraz pazar yerleriyle ilgili merak ettiğim konu var. O da yakın dönemde pandemi yaşadık ve sonrasında markalar pazar yerlerine girdikten sonra komisyonların artışı, kargo maliyetleri, orada artık rekabetin çok yüksek seviye olmasından sonra artık yavaş yavaş pazar yerlerinden çıkan markaları duymaya başladık. Bu durumda markaların strateji olarak nasıl hareket etmelerini sen öneriyorsun konuştuğun insanlara? 2018'deydi galiba bir araştırma vardı. Amazon Amerika için yapılmıştı. Amazon'da maksimumda görünme yüzdeniz %16. Yani en iyi fiyat olsanız, en iyi bir içerik giriyor olsanız maksimumda %16 görünürlük elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla rekabet ortamında mutlaka kendi kanalınızı beslemeniz gerekiyor. Veya daha farklı kanalları, partnership'teki influencer kanallarınızı desteklemeniz gerekiyor. Eğer sadece pazar yerine bağlı kalırsanız bu sefer pazar yerinin komisyon oranlarıyla, onların yaptıkları bazı kampanya zorunluluklarıyla da yüz yüze kalmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Ve hacminiz tamamen oraya bağlı oluyor. Oradaki rekabet, rakip markanızın daha iyi bir kampanya yapması bu sefer sizi iyice aşağıya çekiyor. Dolayısıyla ben hiçbir firmaya başlangıçta olabilir ama sonrasında mutlaka kendi kanallarını kurmalarını tavsiye ediyorum. Bunun en güzelini Nike yaptı. Nike 2019'un sonunda Aralık ayında Amazon'dan çıkma kararı aldı. Çıktı ve bir anda e-ticaret cirosu zıpladı. Tabii şöyle bir durum var. E-ticaretten çıktı, Nike başarılı bir iş yaptı 2019'da ama sonradan sektörde eBay'de çalışmış bir genel müdür aldı. Bu da çok fazla e-ticaret odağındaydı ve maalesef şirketi diğer partnership'liklerini iptal edip, department store'larla anlaşmalarını iptal edip kendi e-ticaret sitesine yönlendirdi. Bu da maalesef onları küstürerek ciro kaybına neden oldu. Bunu çok iyi dengede tutmanız gerekiyor. Hem fiziksel kanalı hem online kanalı hem de bütün e-ticaret, online satış noktalarını dengeli yönetmeniz gerekiyor ki bir tanesinde problem yarattığında diğer taraftan çıkış yolu bulabilsin firmalar. Yani ya hep ya hiç değil aslında. Doğru dengeleyecek şekilde. Nike global bir marka ama Türkiye'de pazar yerinden çıkması da çok kolay değil. Çünkü çok ciddi cirolar da dönüyor orada. Çıkmak isteyen bir marka bunu nasıl yönetmeli sence? Kendi platformuna geçmeye. Bir kere önce marka bilinirliği çok güçlü olmalı bu markanın. İşte gene sektörden örnek vermek gerekirse LCY ki bunu yıllar önce yaptı. 3-4 sene oldu galiba. Onlar çok fazla etkilenmedi. Çünkü LCY çok iyi bir branding yapmıştı. Doğru. Ve herkes zaten markasıyla bunu arıyordu. Markasıyla aranan bir ürün gidip de e-ticarette yer alması, daha doğrusu marketplace'te yer alması çok büyük katkı sağlamıyor. Cirolarının da düşmediğini söylüyorlar bunun yapılması sonrasında. Ama bu kadar branding gücünüz yoksa burayı dediğim gibi çok dengeli olarak yürütmelisiniz. Marketplace'ten çıkmak bence yanlış bir karar. Bence hiçbir kanaldan çıkmak yanlış bir karar. Çünkü öğrendiğiniz çok şey var kanallardan. Yani Marketplace'te olduğunuzda rakiplerinizden öğreniyorsunuz. Fiyat seviyelerini takip etme şansına sahip oluyorsunuz. Ama kendi kanalınızda yoksa bağımlılık sebebiyle oradaki rekabetten de çok yüksek bir şekilde etkileniyorsunuz. Ben kimseye Marketplace'ten çıkmasını tavsiye etmiyorum. Yurt dışındaki markalar stok eritmek için Marketplace'leri çok kullanıyorlar.
Yani en azından onun için bile marketplace'te mutlaka bir ayağınızın olması gerekli. Ki böyle bir dönemde örneğin nakit akışı için bile bu çok kritik ve önemli olabilir. Kesinlikle çok haklısın. Bağlantılı bir soru aslında yurt dışı pazarı ile ilgili. Mevcut ekonomik konjonktürde pek çok marka bir taraftan da yurt dışı operasyonlarını düşündü ve bu yurt dışı operasyonlarında da sanırım pazar yerleri ilk başvurulan seçenek gibi görünüyor. Yurt dışı için pazar yerlerinden başlamak mı, kendi web sitelerini yurt dışına inşa etmek mi? Oradaki sence çözüm ne olmalı? Kesinlikle marketplace'lerle ilerlemeniz gerekiyor. Burada da en güçlüsü zaten Trendyol. Arabistan'da görünürlüğü, bilinirliği çok yüksek ve çok güzel bir altyapı yaptılar. Tek bir klikle bütün ürünleriniz değil tabii ki, izin verilen ürünleri yurt dışına açabiliyorsunuz. Büyük bir avantaj sağlıyor. Kendi kanallarını yapmak çok maliyetli bir şey. Orada bulunurluğu, görünürlüğü gerektiriyor. Benim tavsiyem yurt dışına açılacak olan firmalar için sadece e-ticaret firması değilse mutlaka fizikselle beraber bir altyapı kurması. Böylece depo ve iade yönetimini de çok kolaylaştıran bir yöntem oluyor. O yüzden fizikselli de düşünerek onunla beraber yurt dışına gitmesi çok büyük avantaj sağlıyor. Çok yakın bir zamanda Ebebek mesela Londra'da mağazalar açıyor şu anda peş sıra ve onun avantajını çok gördüklerini söylüyorlar. Süper. Bir diğer soru aslında yine biraz konjonktürle alakalı. Pek çok marka böyle dönemlerde fazla bütçe harcamadan ya da aynı bütçeyi harcayarak daha fazla gelir elde etmeye bekliyor, sağlamaya çalışıyor. Burada da en önce başvurulan stratejiler genelde organik trafik, SEO üzerine oluyor. Burada sizin kendi girişimleriniz var, verdiğiniz danışmanlıklar var. Bu tarafta aslında markalar için spesifik olarak tavsiye edeceğiniz, üzerinde çalışmalarını önereceğiniz bir şey var mı? Var tabii ki. Bir kere ben şeye inanmıyorum, reklama çok fazla inanmıyorum. Özellikle Cimri'nin başına geldiğimde de ilk yaptığım şey reklam bütçesini azaltıp içeriye para yatırmaktı ve o stratejide başarılı oldu. Çünkü reklam genellikle return'ü iyi olan ürünlerde yapılmalı ama genellikle para kaybettiren bir unsur. Çünkü Google'da sizin kaç liradan para kazandığınızı, yüzdesel olarak ne kadar bir maliyet yaratırsa sizinle aşağı yukarı az bir karla iş yapabileceğinizi bildiği için oralarda tutuyor. Uzun lafın kısası şu: mutlaka içerik yönetimine önem verilmeli. Özellikle filtrelerin doluluğu conversion'u çok arttıran bir unsur. Eksik filtreleriniz varsa eksik filtre değerleriniz mutlaka doldurmanız gerekiyor. Biz şu anda bütün pazar yerlerine neredeyse bu alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanında tabii ki filtre yapılarımızın çok iyi olması gerekiyor. Bunu arama hacimlerine göre gerçekleştirmek gerekiyor. Mesela en yakın örnek, danışmanlığı verdiğimiz bir firmanın kategori yapısında epilatör kelimesi var. Epilatör kelimesinin arama hacmi 14.000 ama epilasyon aletinin arama hacmi 60.000. Dolayısıyla kategori isminin 60.000'lik epilasyon aleti şeklinde olması gerekiyor. Gene akıllı saatlerde sim kartlı akıllı saat filtresi 44.000'lik bir aramaya sahip ama bugün piyasada kimsede neredeyse yok. Yani Doğru. Büyük pazar yerleri bile bunu kullanmıyor. Dolayısıyla 44.000'lik bir landing page yaratacak hacmi kaçırmış durumdalar. Aynı şekilde sim kartlı akıllı saate reklam verirken de doğru sayfaya düşürmek için filtreyi oluşturmaları gerekiyor. Bunların hepsi para kaybettiren unsurlar. Önceliği reklama veren firmalar burayı kaçırıyorlar ve burayı kaçırdıkları için de conversion'ları düşük kalıyor ve sürekli para harcayıp trafik getirmeye çalışıyorlar. Benim önereceğim en önemli iki unsur bu. Tabii ki content, içerik, sayfaları güçlendirecek SEO içerikleri mutlaka olmazsa olmazı bu işlerin, söylemeye bile gerek yok. Sonraki sorum AI ile ilgiliydi ama araya bir soru sıkıştıracağım içerik konusuna gelmişken. İçerik tarafında son birkaç yıldır en çok tartışılan şey AI ile içerik üretimi. Daha önce bu programda Uğur'a da sormuştuk. Senin de görüşünü almak isterim. Çok fazla marka AI ile içerik oluşturup bunu kendi platformuna dahil ediyor ve bunun SEO'da olumlu ya da olumsuz bazı sonuçlar oluyor. Senin buradaki düşüncen, uygulanması gerektiğini düşündüğün strateji nedir? Benim burada deneyimim var. Biz maalesef hızlı ilerleyelim kaygısıyla Arabunu.com'da AI içeriği ürettik. 1200 tane ürüne AI ile ürün açıklaması ürettik ve Mart'taki güncellemede çakıldık. Yani kelime sayımız yarıya düştü. O kadar kötü çakıldık. O yüzden ben AI'ye hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Şu anda yüksek oranda bir yatırım alan, AI'yı tespit eden bir girişim var piyasada. Bunlar daha da artacaklar ve bunu Google kendi tarafında geliştirecek veya satın alıp bir tanesini kullanacak ve cezalandıracak. AI ile yapılan içerikler şu andaki piyasadaki olan içeriklerin bir özeti. Dolayısıyla yanlış bir içerik yanlış bir sonuç doğuruyor. Çöp girerse çöp çıkar gibi. Doğru. Hem içeriğin kalitesi düşüyor giderek hem de sonrasında cezalandıracak. Google gibi, işte yarın ChatGPT'nin bir arama motoru olursa
onlar da cezalandıracaktır. Bunları mutlaka içerik anlamında cezalandıracak ve zarar göreceğine inanıyorum. Dolayısıyla native içeriklerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle e-ticaret tarafında çok fazla AI ile ilgili zaten altyapılar, yapılar kullanılıyordu. İşte bunların bazıları fraud detection'da, stok yönetiminde, veri analitiğinde, kişiselleştirmede kullanılıyordu. Ama yakın zamanda özellikle Amazon'un da Rufus'u lanse etmesiyle birlikte AI shopping asistanları üzerinde çok fazla konuşulmaya başladı. Sizce siz aynı zamanda Arabunu'nun kurucususunuz. Dolayısıyla AI'ın insanların alışveriş deneyimini ya da ürün bulma deneyimini değiştirmesiyle ilgili nasıl bir katkı sağlayacağını ya da nasıl bir aksiyon aldıracağını düşünüyorsunuz? Şu anda çok güzel örnekleri var aslında. Zalando'ya istediğiniz bir elbiseyi yüklediğinizde, elbisenin resmini yüklediğinizde onun benzerlerini çıkartıyor. AI çok kabiliyetli. Biz kendi sistemimizde de resimden tanımayla eşleştirme yapıyoruz. Başarısı çok çok yüksek. Dolayısıyla insanlar artık tanımlarını daha önceden aldığı bir ürünün benzeri veya bir arkadaşında ya da bir ünlüde gördüğü bir ürünü yükleyerek çok rahatlıkla karşılığını AI ile alabilecekler. AI bundan sonra çok daha fazla günümüze e-ticaretin gündemine girecek. Jeff Bezos'un bir sözü var. Bütün sözü değil aslında uygulaması var. Çalışanların hepsi AI ile içerik üretiyor. Yani bir tane tost makinesi örneği var. Tost makinesini koyuyor. Diyor ki işte etrafında bir mutfak resmet ve bunu videoya çevir. Mutfak resmediliyor ve videoya çevriliyor. Dolayısıyla işte bunu Christmas'tan önce kabakla yapıyor veyahut da işte seasonality'ye göre farklılaştırıyor bunun içeriğini. Bunların hepsi AI ile gerçekleşiyor ve bu içerik üretimi tarafında önemli bir güç. Birçok stajyerin, birçok işte işçinin yaptığı işi yapay zeka ile dakikalar içinde ve çoklayarak yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük artı getiriyor. Bunun yanında işte chat uygulaması zaten var. Chat uygulaması daha da akıllandı. İşte nasıl bir elbise istediğinizi girdiğinizde onun elbisesini sizin önünüze çıkartıyor. Dediğim gibi çok fazla artacak ve bu conversion'u en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi olacak. Çünkü aslında ne yapıyoruz e-ticarette? Fiziksel mağaza deneyimini e-ticarete taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oradaki shopping asistana, oradaki hizmet veren arkadaşa sorduğumuz soruları sorup sonuç alabileceğimiz bir e-asistanı herkesin isteyeceği şey olacak. Aynen öyle. Burada içerik ve biraz önce video dediğin için şu soru şekillenebilir. İçerik tarafında tekst içeriklerden bahsediyoruz, görsel içeriklerden bahsediyoruz ama özellikle son birkaç yıldır ürün bazlı video içerikler ve ürünlerin AR'la birlikte bulunduğunuz ortama yansıtılması gibi teknolojiler de çıktı. Bunların dönüşümü arttırdığı ya da bunları uygulamanın faydasıyla ilgili herhangi bir bulgunuz ya da deneyiminiz oldu mu? Çok yakın bir zamanda 360 video üreten bir şirketle yatırım için görüştük. Oradan dolayı çok iyi biliyorum. %100 arttırıyor video ve 360 gösteren sistemler. İnsanlar artık videoyla yaşıyorlar. Dolayısıyla videoda ürün özelliklerini videodan görmek istiyorlar. Aşağıda çok kompakt bir şekilde okuyabilecek şeyi okumayıp oradan yardım almayı artık yeni jenerasyon çok alışkın olduğu için o tarafa yönleniyor. Dolayısıyla bundan sonra belki resim dahi olmayacak. Sadece video içeriklerle biz bilgileri alacağız ve oradan alışveriş kararımızı vereceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten resimler artık out olmak üzere diye düşünüyorum. Bunun da aslında destekleyicisi yapay zeka. Yapay zeka zaten ürünü yüklediğinizde 360'ını verdiğinizde ondan video üreterek size 360 derece özelliklerini de içine eklediğinizde müthiş bir içerik veriyor. Bence geleceğin dünyası da içerik dünyası da orası olacak. Süper. Çok teşekkürler Serkan katıldığın ve fikirlerini paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Bugün e-ticareti büyütmek için önümüzdeki yıllarda biz nelerin beklediğini Serkan Koç ile konuştuk. Yeni videolarımızdan haberdar olmak ve destek olmak istiyorsanız abone olmak, beğenmek, yorum yapmak ya da paylaşmak size kalmış. Görüşmek üzere.